Herkese merhabalar. Bugün matın üzerindeyim. Size birkaç hareket göstermek istiyorum. Göstermek istediğim hareketler bel, boyun ve sırt ağrılarına yönelik olacak arkadaşlar. Bu hareketler bana fizik tedavi uzmanının verdiği hareketler. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Eğer bir fıtığınız varsa yine bu hareketleri yapabilirsiniz. Herhangi bir engel yok. Zaten fıtığı olan hastalara da aynı hareketleri veriyorlar. Aslında bel, sırt ve boyun ağrıları fıtıktan ziyade kasılmakla da alakalı olabiliyor arkadaşlar. Gün içinde kendimizi fark etmeden kasıyoruz. Özellikle masa başı işindeyseniz eğer bu ağrılar artabiliyor. Hareketleri lütfen yavaş yapın. Acele etmeyin. Zaten göstereceğim hepsini. Videoyu bölümlere ayıracağım arkadaşlar. Ben sırt ve boyun olarak ayıracağım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu hareketleri ben her gün yapıyorum. Genelde akşam yapıyorum. Ardından diş sıkmaya yönelik yüz yogamı yapıyorum. Yine açıklama kısmında linkini bırakırım. Göstereceğim bu hareketleri yapabilmek için bir adet direnç bandı veya şöyle bir kilotlu çoraba ihtiyacınız var. Erkekler artık nereden bulursunuz bilmiyorum ama direnç bandı da olur tabii ki. Kolayca esneyebilen bir banda ihtiyacımız var arkadaşlar. Hareketleri lütfen yatakta yapın. Formumu görebilmeniz için ben mat serdim yere. Normalde yatakta yapıyorum. Siz de lütfen yatakta yapın. Vücudunuzun şeklini alan bir yerde yapmak çok daha iyidir. Başınızın altına mutlaka yastık koyun. 1 veya 2 tane. Ben 2 tane yastık koyacağım. Hadi gelin başlayalım. Yastıkları bu şekilde dizdim. 2 tane yastık kullandım. Boynumun kesinlikle rahat olması gerekiyor. Hareketleri 5'er tane yapacağız. Ben bazı hareketleri 10 tane yapıyorum ama 5 de olur arkadaşlar. Siz 5 yapın. Şimdi ilk hareketimiz şu. Ellerimi belime koydum. Ve elime doğru belimi ittiriyorum. 5 saniye bekliyorum. Aynı hareketi tekrar yapıyorum. Tamam mı? Başlıyorum. Nefes aldım. İttirdim. 5 saniye burada bekliyorum. Geri bıraktım. Nefes almayı aralarda lütfen unutmayın. Hareketleri de yavaş yapın. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktım. Tekrar ittiriyorum ve 5'e kadar sayıyorum. Bırakıyorum. Tamamen ellerime baskı uyguluyorum arkadaşlar. Tabii ki çok fazla kendinizi zorlamanıza gerek yok. Son kez. İttiriyorum. Ve bıraktım. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimizde de sağ ayağımı uzatacağım arkadaşlar. Ve ayağımı yukarı kaldırıp 5 saniye bekliyorum. Nereye kadar kaldıracağımı gösteriyorum. Kaldırdım. Buraya kadar yeterli. 5 saniye bekliyorum. İndiriyorum. Bunu da 5 kere yapacağız. Bütün hareketler 5 kere. Kaldırıyorum. 5'e kadar sayıyorum. Ve indiriyorum. 3. Kaldırıyorum. Tekrar 4. Ve son. İndiriyorum. Şimdi diğer ayağa geçiyorum. Aynı şekilde. 1. Hadi gel 2. Haydi gel 3. Ve 4. Belim çukur değil arkadaşlar, dikkat ederseniz. Belim düz. Ve son. İndirdim. Şimdi iki ayağımı da uzatıyorum. Ve sağ ayağımı kendime doğru çekeceğim. Bunu yaparken de sol ayağımı yere bastırmaya çalışacağım. Yani dizim kırık olmayacak. Çok bastırmanıza da gerek yok bu arada. Bu hareketi de yavaş yapacağız. Yine 5'e kadar sayacağız ve 5 tekrar yapacağız. Sağ ayağımı kaldırdım, kendime çektim. Sol ayağımı bakın düz uzatıyorum. İlla yere bastırmanıza gerek yok. Eğer dizinizde problem varsa zaten çok zorlamayın derim. Bu şekilde 5 saniye tuttum ve geri bıraktım. 1. Tekrar çektim. Çok fazla çekmeme de gerek yok. Gayet kibar davranıyorum bedenime. Amacımız bir yandan esnemek, gevşemek. Ve bıraktım. 2. Tekrar çekiyorum. 5 saniye bekledim. Ve bıraktım.
4. Çektim. Ve bıraktım. Hadi gel son kez. Ve bıraktım. Aynı şeyi diğer bacağıma yapıyorum. Sağ ayağımı uzattım düz bir şekilde. Ve çekiyorum. Çek solu. 1. Tekrar. Bakın çok yavaş yapıyorum arkadaşlar. Hiç zorlamıyorum. Acele etmiyorum. 2. Siz de arka planda böyle klasik bir müzik açabilirsiniz. Bazen ben maç izlerken yapıyorum bu arada bunları. Tabii boynunuzu çok fazla hareket etmeseniz yine iyi. Haydi gel. Beklettim. Ve son. Şimdi diğer hareketimiz 2 dizimi de büküyorum. Yine çekeceğim dizimi. İkisini birden çekeceğim bu sefer. Başlıyorum. Çektim. Bekledim. Çok fazla zorlamayın lütfen çekerken. 1. 2. 'Bekledim. Bıraktım. 3. Ve 4. Haydi gel son. Ve 5. Bir sonraki hareket bana çok iyi gelen bir hareket arkadaşlar. Esneme hareketi. Sol ayağımı sağ dizimin üzerine koydum. Sağ dizimi kendime çektim. Yine kibar bir şekilde. Sol bacaktaki esnemeyi hissetmem gerekiyor arkadaşlar. Çektim. 5 saniye bekliyorum. 1. Tekrar çekiyorum. Ve 2. Tekrar. 3. Çektim. Bekle ve bırak. 4. Çek, bekle ve bırak. 5. Diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Haydi gel. Çektim. Bıraktım. 1. Çektim. Çok fazla zorlamanıza gerek yok. Esnemeyi hissedin yeterli. 3. Tekrar çekiyorum. 4. Ve son. Bakın dikkat ederseniz boynum stabil ve çok rahat. Hareketleri yaparken lütfen sağa sola bakmayın arkadaşlar. Karşıya bakın. Gövdenizle uyumlu olsun boynunuz. Bir diğer harekete geçiyoruz. Şimdi ayaklarımı birbirinden şu kadar uzak olacak şekilde, bunu başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Tamamen göz kararı koydum. Bir sağa bir sola yatırıyorum. Toplamda 10 tane yapacağım. Yani sağ sol 5'er tane olmuş olacak. Başlıyorum. Gittiği yere kadar yavaş yavaş gövdemi ayırmadan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi direnç bandına geçeceğiz veya çoraba. Şimdi aldım çorabı. Ayaklarımı uzattım. Sağ ayaktan başlayalım. Sağ ayağıma çorabı geçirdim. Tamam mı? Şu şekilde. Ayağımı bıraktım ve yukarı doğru çekeceğim ayağımı. Arka bacak esneyecek arkadaşlar. Çekiyorum. Bunu da 5 tekrar 5 saniye beklemeli yapacağız. Bekliyorum. Ve bırakıyorum. Geldiği yere kadar çok fazla zorlamanıza gerek yok. 2. Çekelim.
Aralarda nefes almayı lütfen unutmayın. Derin nefes alın. 3. Çektim. Haydi gel 4. Ve son. 5. Hemen diğer bacağa geçiyorum. Uzattım ve çekiyorum arkadaşlar. Haydi 1. Ve 2. Çek. Derin nefes alıyorum aralarda. Ve 3. Ve 4. Yavaşça bırak. Ve son. Haydi gel. 5. Bel hareketleri bu kadar arkadaşlar. Şimdi sırta geçeceğim. Yastıkları almam gerekiyor. Sırt için yüzüstü uzanıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın kollarım arkaya bakıyor. Ayaklarım düz uzanmış bir vaziyette. Çok fazla gövdemi kaldırmayacağım. Belimi zorlamayacağım. Kendimi hafif kaldırıp karşıya bakıp nefes vereceğim. Kaldırıyorum. Bu şekilde karşıya bakıyorum. Bekliyorum 5 saniye. Bırakıyorum. 1. Bekle. Tekrar kaldır. Bekliyorum 5 saniye. Ve 2. Tekrar. Bekle. Ve bırak. 3. Tekrar. Ve 4. Tekrar kalk. Bekle. Ve 5. Sırt için ikinci hareketi gösteriyorum arkadaşlar. Bunu ayakta yapın lütfen. Kollarımı yavaşça arkaya aldım. Sonra öne. Arkaya, öne. Çok yavaş bir şekilde daire çiziyorum. Ve bunu 7-8 sefer yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Çok yavaş. Ve son. Bıraktım. Şimdi boyun hareketlerine geçelim arkadaşlar. Yatakta lütfen oturur pozisyon alın. Veya bir sandalyeye oturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynanın karşısında da yapabilirsiniz bu hareketleri. Başlıyorum. Şimdi ilk hareketim. 2 elimi geçirdim birbirine ve başımın üst kısmına yerleştirdim. Kafamı geriye doğru bastırıyorum. Elimi ileriye doğru bastırıyorum. Kafamın açısı değişmeyecek. Yine dik bir şekilde duracağım. Sadece direnç uyguluyorum. Tamam mı? 5 saniye bekliyorum. 5 tekrar yapacağım. Haydi gel. İttiriyorum kafamı geriye. Bir yandan da elimle engelliyorum geri gitmesini. Bekletiyorum. 5. Serbest bırakıyorum. Tekrar. Hadi gel. 2. Derin nefes alıp vermeyi lütfen unutma. Ve bıraktım. 3. Tekrar. Bekliyorum. Bıraktım. 4. Bekliyorum. Ve bırakıyorum. Bakın aynen şu şekilde. Yandan da göstereyim isterseniz. Koydum elimi başımın üstüne. İttiriyorum başımı geriye. Bir yandan direnç uyguluyorum. Bekliyorum. Ve bıraktım. İkinci harekete geçiyorum arkadaşlar. Ellerimi birleştirdim. 90 derece açı oluşturdum. Ve bu şekilde açıyorum yavaş yavaş. Biraz bekliyorum. 5 saniye beklemenize gerek yok. Kapatıyorum. 1. Bekliyorum. Kapatıyorum. 2. Hadi tekrar. Bekliyorum. Kapatıyorum. Çok fazla geriye gitmenize gerek yok. Bekliyorum. Kapatıyorum. Sonuncuyu yan duruşta yapalım. Bekliyorum. Ve tekrar kapatıyorum.
Ellerimi uzattım karşıya. Parmaklarıma bakıyorum arkadaşlar. 10 tekrar yapacağız. 5 sağ 5 sol olacak. Parmağıma bakarak kafamı yana çeviriyorum. Tekrar başladığım yere geri dönüyorum. Ve diğer taraf. 2 ve 3. Bakın çok fazla geriye gitmiyorum arkadaşlar. Omzumu aynı hizaya kadar açıp bekliyorum. 4 ve 5 ve 6 7 8 son 2 9 ve 10. Tekrar geldim. Omuzlarımı yavaşça geriye ve öne doğru çevireceğim arkadaşlar. Yine 5 tekrar yapacağız bunu da. Ama çok yavaş lütfen. Başlıyorum. 1. Bakın çok yavaş. 2 ve 3 ve 4 ve 5. Şimdi diğer tarafa yapıyorum. Öne doğru çok yavaş. Bakın o rahatlamayı, o gevşemeyi o kadar hissedeceksiniz ki. Kaç oldu bilmiyorum. Herhalde 4 oldu bu. Bu da son 5. Şimdi direnç bandına geçiyoruz ya da çorabımıza. Bandı alıyorum. Uçlarına yakın tuttum arkadaşlar. Bunu göz kararı yaparsınız zaten. Çekiyorum sağa doğru. Çekiyorum, uzatıyorum, bekliyorum. Tekrar. 1. Çekiyorum, uzatıyorum. 2. Ve 3. Ve 4. Son kez 5. Bantla diğer egzersizimize geçiyorum. Omuz hizasında bandı tuttum. Yukarı kaldırdım kollarımı ve aşağıya indiriyorum yavaş bir şekilde. Bakın buraya kadar, omuz hizasına kadar indirmeniz yeterli. Ve tekrar uzatıyorum. Tekrar indiriyorum. Bunu yaparken lütfen omuzlarınız yukarıda kalmasın. Hiçbir harekette bu arada. Omuzlarınız her zaman aşağıda dursun arkadaşlar. Yuvalarından çıkmasın yani yukarıya doğru. 2. Tekrar uzattım. Ve 3. Yavaşça yapıyorum. Tekrar uzattım. İndiriyorum. 4. Tekrar 5. Bir sonraki hareketimiz ise şu. Bunu yandan göstermem daha sağlıklı olacak. Şimdi boynuma direnç bandını koyuyorum. Yine 5 kez yapacağız ve 5 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar bunda. Enseme koydum bandı. Yukarı doğru bakıyorum. Ve bir yandan da yukarı bakarken ellerimle bandı çekiyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde 5 saniye bekleyeceğim. Ve indiriyorum yavaşça. Bir sonrakinde bandı hafif yukarı koyuyorum. Çok fazla yukarı değil lütfen. Hafif yukarıya, yani aynı yer olmasın diye sürekli. Çok az yukarıya koyuyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Geriye atıyorum başımı. Bir yandan bandı çekiyorum. 5 saniye bekliyorum. 2. Tekrar aşağı alıyorum. Geriye attım başımı. Yukarı baktım ve bandı çektim. 3. Tekrar hafif yukarı aldım. Başımı uzattım. Bandı çekiyorum. 4. Ve son. 5. Bu hareketler boyun kaslarınızı güçlendirir arkadaşlar. Gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum. Egzersizlerimiz bunlardı. Aslında duvarda yapılanlar da var. Fakat omuzunda sakatlığı olan olabilir ya da başka bir engeli olan olabilir. O yüzden onları göstermek istemedim size. Temel hareketler bunlar. Bunları yapmanız yeterli.
Ardından ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Boynumu mutlaka gevşetiyorum arkadaşlar. Sizinle de yapalım. Şimdi boynumun yan kısımlarına hafif masaj yapıyorum. Belki yağ vardır elinizde. Yağ da sürebilirsiniz. Bakın bu şekilde boynuma hafif masaj yapıyorum arkadaşlar. Çok hafif yatırıyorum boynumu ve gevşetiyorum. Bu şekilde yukarıya doğru gevşetiyorum. Aynı şeyi enseme de yapıyorum arkadaşlar. Enseme doğru yine aynı hareketleri tekrarlıyorum. Bakın saç kısımlarıma doğru, yukarı doğru bu hareketleri yapıyorum. Geldim enseden. Tabii çok fazla baskı uygulamayın lütfen enseye. Çok hafif. Diğer tarafa geldim. Burayı da rahatlatıyorum bu şekilde. Hafifçe. Tabii evde birileri varsa masaj yapabilecek, masaj da yaptırabilirsiniz. Özellikle omuzlarınıza, sırtınıza masaj da yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kendimi rahatlattım. Sonra geldim. Omzuma masaj yaptım. Bakın. Bu da inanılmaz rahatlatan bir şey arkadaşlar. Böyle omzuma masaj yapıyorum. Bu şekilde. Tabii bir tane de müzik açın. Sevdiğiniz bir tonda. Geldim diğer tarafa. Yine omzuma doğru masaj yapıyorum. Ve bitiriyorum. Arkadaşlar evinde rolleri olan varsa bir hareket daha göstermek istiyorum. Sırt için gerçekten çok iyi geliyor. Nasıl yaptığımı göstereyim. Roller'ı sırt kısmına denk gelecek şekilde koyuyorum. Yavaşça kendimi bırakacağım arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yavaşça kendimi bıraktım. Mutlaka boynumu destekliyorum. Tutuyorum boynumdan ve aşağı yukarı doğru gidiyorum. Bakın yaptığım şey tamamen bu. Yukarı kadar gittim. Sırtımın ortasına kadar döndüm. Tekrar yukarı kadar gidiyorum. Bunu 10-15 saniye kadar yapabilirsiniz. Yavaşça ileri geri yapıyorum arkadaşlar. Ve bırakıyorum. Bırakırken de bakın oturdum. Mutlaka boynumu destekleyerek kalkıyorum. Siz de böyle yapın. Yavaşça kalktım veya yandan da kalkabilirsiniz. En son boynuma da masaj yaptıktan sonra roller'ı da 1-2 set olacak şekilde böyle 10-15 saniye kadar yapıyorum. Evinizde varsa veya gittiğiniz spor salonu olabilir. Gittiğiniz spor salonu varsa orada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya dediğim gibi masaj yapabilecek birileri varsa sırtınıza masaj yaptırabilirsiniz. Yani aslında masaj işlevi görüyor. Ben her gün bu hareketleri yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Vücutta gerginlikler çok oluyor dedik. Özellikle kış aylarında bu tutulmalar da çok oluyor arkadaşlar. Lütfen kışın soğuk havalarda bedeninizi sıcak tutun. Rüzgar yememeye çalışın. Hareketi lütfen ihmal etmeyin. Nefes egzersizlerini lütfen ihmal etmeyin. Eğer bu hareketlere yönelik sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtmekten lütfen çekinmeyin. Hoşça kalın, sevgiler.